Merhaba Başaklar, Ağustos ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Önce şöyle bir Ağustos ayı giriş enerjilerine bakalım. Ağustos ayına ruhsal ve zihinsel anlamda içe çekildiğiniz, değerlendirme yaptığınız bir döngüde giriyorsunuz. Güneş Aslan Burcu'nda ve 12. evinizde ilerliyor. Üstelik bu ay retro Merkür'de Güneş'le kavuşumda. Bu görünüm sizlere geçmişi gözden geçirme, zihinsel ve duygusal yüklerinizi fark etme, hatta bazılarını geride bırakma fırsatı sunuyor. Ancak bu süreçte iletişim kazalarına, yanlış anlaşılmalara ve içe dönük kafa karışıklıklarına dikkat etmelisiniz. Sessizlikten gelen mesajları duymaya çalışın. Mars'ın burcunuzun son derecelerindeki hareketi enerjinizi yükseltirken bir yandan da sizi fiziksel ve zihinsel olarak gergin yapabilir. Mars Koç burcundaki retro Kiron'la 150'lik açı yapıyor. Bu da özellikle özgüven, beden algısı ve çalışma temponuzla ilgili eski yaraların tetiklenebileceğini gösteriyor. Kendinizi aşırı yıpratmaktan kaçının. Bu dönem daha çok bedeni iyileştirme, sağlığa yönelme ve bireysel sınırlarınızı koruma zamanı. Venüs 31 Temmuz itibariyle Yengeç burcuna geçti ve bu geçiş sizin arkadaşlıklar ve sosyal çevre alanınızı aktive etti. Ancak hemen ardından retro Satürn ve Neptün'le kara açıya girerek bazı dostluk ilişkilerinde hayal kırıklıkları yaşamanıza neden oldu. Belki de artık sizi beslemeyen bağlantılardan uzaklaşma zamanı gelmiştir. Duygusal beklentilerinizle gerçeklik arasında bir denge kurmalısınız. Jüpiter de Yengeç burcunda sosyal çevrenizden gelecek destekleri arttırıyor. Ayrıca gelecek planlarınızla ilgili umut verici gelişmelere açıksınız. Akrep burcundaki Lilith ile yaptığı üçgen açı sezgisel gücünüzü yükselterek özellikle fikirsel anlamda size güçlü destekler sunabilir. Gizli kalan veya tabu haline gelmiş bazı düşünceleriniz artık konuşulmak istiyor. Uranüs 8 Temmuz'da İkizler Burcu'na geçti. Sizin kariyer alanınızı aydınlatmaya başladı. Bu yeni döngüyle birlikte mesleki anlamda büyük değişiklikler, yön değişiklikleri ya da özgürleşme arzusu içinde olabilirsiniz. Uranüs'ün retro Satürn ve Neptün'le yaptığı uyumlu açılar bu değişimlerin kadersel ve uzun vadeli olacağını gösteriyor. Hayal ettiğiniz kariyer için cesur bir adım atmak üzere olabilirsiniz. Retro Plüto Kova burcunda 6. evinizde etki ediyor. İş ortamında, sağlık konularında ve günlük düzeninizde köklü bir dönüşüm başlatıyor. Eski alışkanlıklar, çalışma sistemleri ve sağlıksız rutinler artık yerini daha sağlam bir yapılanmaya bırakmak zorunda. Bu süreçte sorumluluklar artabilir ama sizi daha güçlü ve verimli kılacaktır. Kuzey Ay düğümü Balık burcunda ve 7. evinizde ikili ilişkilerde daha fazla empati, anlayış ve sezgisel hareket etmek gerekiyor. Güney Ay düğümü Başak burcundaysa sizlere artık aşırı analizden, detaylara boğulmaktan vazgeçmenizi ve büyük resme odaklanmanızı öneriyor. Sevgili Başaklar, Ağustos giriş enerjileri bu şekildeydi. Ruhunuzun ve bedeninizin ihtiyaçlarına kulak verin. Bazen geri çekilmek ilerlemenin en güçlü yoludur. Şimdi gökyüzü gündemine geçeceğim ama önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ağustos ayının ilk haftası sizin için maddi manevi değerlerinizi yeniden yapılandıracağınız, ruhsal ve fiziksel kaynaklarınızı dengelemeye çalışacağınız bir süreci başlatıyor. 7 Ağustos'ta Mars'ın Terazi burcuna geçmesiyle birlikte para, gelir ve harcamalarınızla ilgili konularda hızlanma başlayabilir. Yeni kazanç fırsatları doğabilir. Ancak Mars'ın retro Satürn ve Neptün'e yaptığı karşıt açı ortaklıklardan ya da eşten gelen gelirlerde bazı stresleri ve engelleri de beraberinde getirebilir. İlişkilerde maddi konular öne çıkabilir, beklentilerin karşılanmaması, paylaşım dengesizliği ya da geçmişe dair çözülmemiş meseleler yüzeye çıkabilir. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Çünkü maddi güvence arayışı ruhsal boşluklardan kaynaklanan harcamalara dönüşebilir. 9 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek dolunay sizin için günlük yaşam rutini, iş ortamı, sağlık ve sorumluluklar alanında bir tamamlanmayı işaret ediyor. Belki bir iş projesini sonlandıracak, belki de uzun süredir ertelediğiniz bir sağlık konusuyla artık ciddi şekilde ilgileneceksiniz.
Güneşin Aslan burcundaki retro Merkürle kavuşumu bilinçaltınızda sakladığınız korkuları ya da içsel kararsızlıkları yüzeye çıkabilir. Bu dolunay sizi sağlığınıza, düzeninize ve hizmet anlayışınıza dair gerçeklerle yüzleştirebilir. 11 Ağustos'ta Merkür Retrosu'nun bitmesiyle beraber zihinsel bulanıklıklar, iletişimde yaşadığınız karışıklıklar sona eriyor. Artık plan yapma, detayları gözden geçirme ve stratejik karar alma konusunda çok daha net olacaksınız. 12 Ağustos'ta Venüs ve Jüpiter Yengeç burcunda kavuşuyor. Bu iki iyicilin sizin sosyal çevre, arkadaş grupları ve hayaller evinizde büyük bir iyileşme enerjisi yaratması mümkün. Yeni çevrelere katılabilir, arkadaşlarınızdan destek görebilir ya da uzun süredir gerçekleştirmeyi umduğunuz bir projeye dair şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aynı gün Ay Koç burcundaki retro Satürn ve Neptün'le kavuşarak finansal alanda geçmişten gelen konularla tekrar yüzleşmenize neden olabilir. 14 Ağustos'ta gökyüzünde bir büyük su üçgeni ve büyük bir hava üçgeni oluşuyor. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü Lilith ve Venüs-Jüpiter kavuşumu büyük bir su üçgeni oluştururken bu üçgen ilişkilerinizde şifalanmayı, duygusal destek görmeyi ve hayallerinizi gerçekleştirme yönünde önemli bir akışı başlatıyor. Aynı anda Terazi burcundaki Mars, Kova'daki Plüton ve İkizler'deki Uranüs'le birlikte bir hava üçgeni oluşuyor. Bu açık kalıbı finansal özgürlüğünüzü kazanmak, yaratıcı projeleri somutlaştırmak ve yeni gelir kaynakları yaratmak için size büyük fırsatlar sunuyor. 14-22 Ağustos arası maddi konularda önemli gelişmeler, gelecek planlarını netleştirme, sosyal destek ve yeni çevrelerle bağlantı kurma açısından oldukça güçlü. Ağustos ayının ikinci yarısı sizin için son derece önemli çünkü burcunuzda gerçekleşecek yeni ay ile birlikte hayatınızda yeni bir dönem başlanıyor. Ancak bu başlangıçlar bazı sarsıcı farkındalıklarla ve dönüşümlerle birlikte geliyor. 20 Ağustos'ta Ay, Jüpiter ve ardından Venüs'te kavuşarak sosyal çevreniz, dostlarınız ve hayalleriniz alanında size destekleyici enerjiler sunuyor. Bugünlerde arkadaşlarınızdan güzel haberler alabilir, bir projeniz için cesaretlendirilebilir ya da geleceğe dair umutlarınızı tazeleyebilirsiniz. Duygusal olarak daha açık, daha empatik bir ruh hali içinde olabilirsiniz. 22 Ağustos'ta Güneş'in burcunuza geçmesiyle birlikte sizin döneminiz resmen başlıyor. Kendinizi ifade etmek, görünür olmak, yeni başlangıçlar yapmak adına enerjiniz artıyor. Fakat aynı gün Güneş'in Uranüs'te kurduğu kare açı, eğitim, uzak yolculuklar veya inanç sistemlerinizle ilgili beklenmedik bir gelişmeyi tetikleyebilir. Planlarınızda ani bir değişiklik ya da zihinsel anlamda sarsıcı bir farkındalık gündeme gelebilir. Aynı zamanda Venüs'ün Kiron'la yaptığı kare açı geçmişte yaşanmış bir duygusal kırılmanın etkisini yeniden gündeme getirebilir. Özellikle maddi ya da manevi bağlılıklarla ilgili bir yüzleşme sizi hassaslaştırabilir. 23 Ağustos'ta burcunuzda gerçekleşecek olan yeni ay yaşamınızda yeni bir sayfa açmanızı destekliyor. Bu yeni ay ile birlikte dış görünüşünüzde, yaşam tarzınızda ya da kariyer hedeflerinizde radikal değişimler yapma arzusu içinde olabilirsiniz. Ancak Uranüs'ten gelen sert açı bu değişimlerin sizi konfor alanınızdan hızla çıkaracağını ve yeniliklere açık olmanız gerektiğini vurguluyor. Değişim korkutucu olsa da sizi özgürleştirecek. 25 Ağustos'ta Venüs Aslan burcuna geçiyor ve içsel dünyanızda, bilinçaltınızda bazı derinleşmeler başlıyor. Bu dönem eski aşklar, unutulmuş duygular ya da bilinç dışı bastırılmış arzular tekrar gündeme gelebilir. Özellikle 27 Ağustos'ta Venüs ile Plüto arasındaki karşıtlık, aşk, bağlılık ve kontrol temalarını güçlü bir şekilde tetikleyebilir. Duygusal krizlere açık bir süreç olabilir. İçe çekilmek, kendinizi anlamak adına iyi bir zaman. 31 Ağustos'ta gökyüzünde iki zorlu kare açı gerçekleşiyor. İlki Mars ile Jüpiter arasında. Kariyerinizle ilgili hedeflerinize ulaşma çabasında baskı ve rekabet yaratabilir. Hedefleriniz doğrultusunda motivasyonunuz artıyor ama çevresel engeller sizi zorlayabilir. Aynı gün Güneş ile Ay arasında yaşanacak bir kare açı da var. Kendinize koyduğunuz hedeflerle dış koşulların çelişebileceğini gösteriyor. Duygusal dalgalanmalara açık bir gün olabilir.
Sevgili Başaklar, bu dönem sizin için bir uyanış, yeniden doğuş ve yapılandırma süreci. Hayatınızı daha bilinçli, daha sağlıklı, daha kararlı bir şekilde şekillendirebilmeniz için cesaretinizi ortaya koyma zamanı. Gözünüzü yükseğe dikin ama ayaklarınızda toprağa sağlam basmayı unutmayın. Verimli ve mutlu bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.